Herkese merhaba. İDEKET Mimari ile çatı modelleme, kırma, beşik çatı ve çatı detaylarının modellenmesi konulu webinara hepiniz hoş geldiniz. Ben Zeynep Alada. Bugünkü webinarda kırma çatı, beşik çatı ve mansart çatı modellemelerini, e, çatı boşluğu açma, kuş gözü yerleştirme, mertek ve aşık gibi detay elemanlarının modelleme süreçlerini adım adım uygulamalı olarak göreceğiz. İDEKET Mimari ile ilgili sorularınızı bizi Teknik Destek Merkezi üzerinden ve telefonun üzerinden yönlendirebilirsiniz. Ücretsiz eğitim ve webinarlarımız devam edecek. Duyurularına forum sayfasından ulaşabilirsiniz. Yine online kapsamlı yardım menümüz, İnternet üzerinden ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda program içerisinde bir komut aktifken ya da bir diyalog açıkken F1 tuşuna bastığınızda otomatik olarak sizi bizim yardım menümüze, bankamıza yönlendirecektir. Oldukça geniş ve kapsamlı bir yardım sayfamız yer almaktadır. Bunun dışında kullanıcılarımızın aktif olarak kullandığı forum sayfamızı da inceleyebilirsiniz. Sorularınızı oraya sorabilirsiniz. Bizler ve diğer kullanıcılarımız yine sizlere oradan yardımcı olacaklardır. Yavaştan eğitimimize başlayalım. İDEKET mimaride çatıya yönelik çatı ve çatı yüzeyi olmak üzere iki tane ana komutumuz yer almaktadır. Bunun dışında yardımcı komutlarımız, çatı detaylarını oluşturmanıza olanak sağlayan mertek, aşık gibi komutlarımız giriş sekmesinde çatı bölümünde yer alır. Çatı komutu bizim aslında bildiğimiz kırma çatı oluşturmamıza olanak sağlar. Burada sizin girdiğiniz çatı dış kontürünü baz alarak kotunu, saçaklarınızı sizin dış kontürünüze baz alır ve sıfır olarak ayarlar. Hemen bir örnek üzerinden gidelim. Burada gördüğünüz gibi bizim eğitim webinarlarında kullandığımız örnek projemiz yer alıyor. Bu eğitim kapsamında buraya bir tane kırma çatı oluşturacağız. Bunun yanı sıra teras boşluklarını oluşturacağız, ışıklıklar açacağız, kuş gözü komutunu kullanacağız. Hepsini buradaki modelimizin üzerine uygulayacağız. Geliyorum. Burada gördüğünüz izler bizim alt katımızdaki statik objelerimizin izleri. Onları baz alarak hemen çatı komutuyla dış sınırımı giriyorum. Burada dikkat etmeniz gereken çatınızı ilk çizmeye başladığınızda açılan toolbar'da eğime ve saçak mesafesine yönelik değerlerinizi de belirlemenizdir. Biz şu anda %45 eğime sahip 50 santim saçağı olan bir kırma çatı oluşturacağız. Yapmanız gereken tek şey aynı bir çizgi çizer gibi çatı komutuna tıkladıktan sonra dış sınırlarınızı belirlemek. Son noktayla beraber kapalı alanımızı oluşturduğumuz anda program benim için kırma çatımı oluşturacaktır. Hemen şöyle hızlıca kod değerini biraz yükseltelim ve tam şeklini görelim. Burada önemli olan sizin girdiğiniz, oluşturduğunuz çatınızın dış sınırları. Mesela biraz daha girintili çıkıntılı bir çatımız olsa desek. Geldik. Bir tane de burada olsun. Ben kapalı alanımı kapadığım anda program benim için girdiğim dış sınırları baz alarak kırma çatımı oluşturacak. Nerelerde kırılmaların olacağını.
belirleyecek ve bu çatıyı oluştururken de dediğim gibi çatı komutuna girdiğinizde toolbar'daki eğim değerini baz alacaktır. Bakın burada düğüm noktalarım yer alır. Buradaki mesafe de benim 50 santimlik saçak mesafemdir. İsterseniz çatı ayarları komutuna tıklayarak ya da oluşturduğunuz çatıya çift tıklayarak ayarlarına ulaşabilirsiniz. Çatı ayarlarında 4 sekme sizi karşılar. Genel ayarlar sekmesinde çatınızın kalınlığını, yerden yüksekliğini, adını ve saçak mesafesini düzenleyebilirsiniz. Çatı komutunda çatı eğimini sadece ilk girme esnasında düzenleme şansınız vardır. Sonrasında ayarlarından düzenleyemezsiniz. Bir de çatı saçak özellikleri komutumuz var. Onunla tek tek saçaklarda eğim düzenlemesi yapabilirsiniz. Bunu da az sonra göreceğiz. Yapabileceğiniz diğer bir ayarda genel ayarlar sekmesinde çatınızın bitiş tipini belirlemek, yani saçak tipini belirlemek. Buradaki 3 tipten birini seçebilirsiniz. İkinci sekmemiz olan dokular sekmesinde çatınızın render aldığınızda nasıl görüneceğini belirlersiniz. Üst yüzeyindeki materyali, alt yüzeyindeki materyali, yan taraftaki yani bu çatı et kalınlığındaki materyali ve vereceğiniz detay materyallerini, mertek, aşık, lata, mahya gibi materyallerin buradan seçebilirsiniz. Yine her zaman İDEKET'in materyal ayarlarında olduğu gibi doku uzunluğunu, açısını, dokunuzu, simetrisini almayı gibi özelliklerini buradan değiştirebilirsiniz. Renkler ve çizgi tipleri sekmesinde çatınızın plan çizimlerinde yani çizim ekranında nasıl görüneceğini belirlersiniz. Buradaki bütün çatınızın ana çatı sınırlarınızın yanı sıra çatı detaylarının çizgi tipini ve renklerini yine buradan seçerek belirleyebilirsiniz. Renkler konusunda dikkat etmeniz gereken tek şey İDEKET'te kalem kalınlıkları renklere bağlı. Bu nedenle seçtiğiniz rengin kalem kalınlığına dikkat etmeniz uygun olacaktır. Örnek veriyorum, yeni bir renk seçtiğinizde burada rengin üzerine gelip farenin sağ tuşuna tıkladığınızda size kalem numarasını ve kalem kalınlığını gösterecektir. Bu nedenle renk seçimlerinizi yaparken kalem kalınlıklarını da kontrol etmeyi unutmayın. Yapı bileşenleri sekmesinde de bizim detaylandırılmış metrajlarımızı aslında aldığımız bu aşamada o metrajlara dahil etmek istediğimizde çatıyı bu sekmeyle e, eklemeler yaparak materyal eklemeleri daha doğrusu poz numaraları eklemelerini yaparak bu sekme üzerinden işlemlerinizi yapabilirsiniz. Yapı bileşenleri ekleyerek çatı kaplamanızı, merteğinizi, aşığınızı yani aklınıza gelebilecek bütün katmanların çatının buradan eklemelerini yapabilirsiniz. Bir de çatı yüzeyi komutundan bahsetmiştim. İki tane ana çatı komutumuzun olduğunu söylemiştim. Geldik. Bu da çatı komutunun altında çatı yüzeyi olarak yer alıyor. Buradaysa siz artık bir çatı parçası oluşturuyorsunuz ve bunun eğim yönünü belirliyorsunuz. Çatı komutuyla kırma çatı yani çatının tümünü oluştururken çatı yüzeyiyle aslında çatı parçası oluşturmuş oluyorsunuz. Yapacağınız işlem burada bir yüzeyinin yani çatı eğiminin ne tarafa doğru olduğunu belirleyeceksiniz. Diğer bir deyişle oluğunuzun geleceği kenarı referans çizgisi olarak belirliyorsunuz. Sonra da çatı yüzeyinizi oluşturuyorsunuz. Aynı çatı komutunda olduğu gibi burada da sizin çatı eğiminizi ve saçak mesafenizi girebileceğiniz alanlar mevcut. Tıkladığınız anda çatı yüzeyiniz oluşmuş oluyor. Yine çift tıklayarak ayarlarına girdiğinizde burada da sizi yine 4 sekme karşılıyor. Benzer sekmeler zaten. Burada diğerinden farklı olarak yapabileceğiniz çatı eğimini ilerleyen zamanlarda burada değiştirebilirsiniz. Projenizde bir değişiklik olduğunda ya da bu çatınızda bir değişiklik olduğunda çatı eğimini direkt olarak burada değiştirebiliyorsunuz. Derece ve yüzde olarak hangi seçeneği isterseniz. Ama toolbar'daki bizim çatı eğimi değerimiz yüzde olarak girmeniz gerekiyor. Onu
belirteyim. Yine buraya dediğim gibi kod değerlerini, kalınlık değerlerini, çizgi tipi ve rengini girebilirsiniz. Dokular sekmesinde çatı yüzeyinin render'daki görünümünü düzenliyorsunuz. Detay bölümü plan çizimindeki ayarlamaları yapıyorsunuz. Yapı bileşenleri de ise detaylandırılmış metraj için burada yapı bileşeni ekliyorsunuz. Kırma çatıyı oluşturduk, çatı yüzeyimizi gördük. Bir de beşik çatı oluşturalım. Beşik çatıyı İDACAD'de 3 farklı yöntemle oluşturabilirsiniz. İlki çatı komutuyla kırma çatıyı beşik çatıya dönüştürebilirsiniz. Geliyorum hemen. Burada sınırları belli olan alanıma bir kırma çatı tanımlıyorum. Gördüğünüz üzere burada oluştu. Yapacağım diğer işlemse benim burada çatı saçak özellikleri değiştir komutuyla kırma çatımı beşik çatıya dönüştürmek olacak. Geliyorum burada e, kalkan duvarın geleceği yüzeyleri, saçakları daha doğrusu seçiyorum ve açılan pencerede çatı eğimini değiştiriyorum. Artık ben burada kalkan duvar geleceği için burada bir eğimli bir çatı yüzeyi görmek istemiyorum. Burasını dik olarak görmek istediğim için buraya 90 değerini giriyorum. Bunu yaptıktan sonra da 3B'de oluştur seçeneğini kaldırıyorum. Bunun nedeni de burada artık çatı yüzeyimi dik 90 derece haline getirdim. Ama burada bir çatı yüzeyine ihtiyaç duymuyorum. Bu nedenle de 3 boyutlu modelimde bu yüzeyi görmek istemiyorum. Aynı işlemi diğer çatı saçağına da yapıyorum. Seçiyorum. 90 diyorum. 3B'de oluştur seçeneğini kaldırmazsanız eğer burada bir çatı yüzeyi görmeye devam edeceksiniz. Bu bizim istediğimiz bir oluşum değil. O yüzden 3B'de oluştur seçeneğini de iptal edip beşik çatımı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bu ilk yöntemimde. Bunu kenara alalım. İkinci yöntem yine kırma çatıyı beşik çatıya dönüştüreceğiz. Ama bu sefer farklı bir yolu izleyeceğiz. Bir kırma çatı daha oluşturuyorum. Burada önemli olan nokta bu yöntemi uygulayabilmeniz için çatı formunuzun dikdörtgen olması gerekiyor. Kare çatı formlarında bu yöntemi uygulayamazsınız. Geliyorum, çatımı seçtim. Farenin sağ tuşuna tıklıyorum. Çatıyı yüzeylere ayır komutu burada yer alıyor. Buna tıkladığım anda program benim için oluşturduğum kırma çatıyı, çatı komutuyla oluşturduğum kırma çatımı tek tek yüzeylerine ayırıyor. Artık tek bir parçaken çatım daha önce artık dört parça, dört çatı yüzeyinden oluşan bir kırma çatı oluşmuş oluyor. Böylece her yüzeyin ayarlarını düzenleyebiliyorsunuz. İstediğiniz yüzeyleri de kaldırabiliyorsunuz. Dik olmasını istediğim iki yüzeyimi kaldırdım. Burada benim iki parça artık çatı yüzeyim kaldı. İkisini de seçip buradaki ortak düğüm noktalarını gerekli yere taşıyorum hizasına. Böylece beşik çatım oluşmuş oluyor. Bu da ikinci yöntemimizdi. Bunu da taşıyalım. Son yöntemimizde direkt olarak çatı yüzeyiyle beşik çatıyı oluşturma. Geliyorum buraya yine. Çatı yüzeyine tıklıyorum. Oluğumun geleceği yani eğimimin olacağı tarafı referans olarak programa gösteriyorum ve çatımın dış sınırını çiziyorum. Geldim. Burada isterseniz aynı işlemi diğer yüzey için tekrar edebilirsiniz ya da e, simetri alma komutuyla çatı yüzeyinizin simetrisini alarak beşik çatınızı tamamlayabilirsiniz. Bir de mansart çatı modelleyelim.
Aslında mansart çatı dediğimizde bizim kırma çatımızın e, iki eğime sahip hali demek sanırım yanlış olmayacaktır. Geliyorum ilk olarak çatı komutuyla bir kırma çatı çiziyorum. Burada eğimim 45. İlkini oluşturdum. Bir çatı boşluğuyla e, diğer eğimin değiştiği çatı yüzeyimi, çatımı oluşturacağım, kırma çatımı. Geliyorum çatı boşluğuna. İkinci eğimimin başlayacağı noktadan bir çatı boşluğu oluşturarak kırma çatımın üst tarafını boşaltacağım. Ve buraya tekrardan bir kırma çatı tanımlayacağım. Şimdi ilk çatı eğimim benim %45'ti. Bunu %20 yapalım. Ve buradaki saçak değerini tabii ki tekrar deneyelim. Girelim komuta. 20 yapalım ve saçak değerimizi 0 yapalım. Çünkü ben bu noktaya tam oturmasını istiyorum. Geldim. Boşluğu oluştuğum sınırlarda bir tane daha çatı oluşturdum. Bunu yaptım ve kodunu ayarlıyorum. 400 girelim. Burada deneme yanılma olabilir. Bir miktar kodu tam bulabilmeniz adına ya da bir kesit çizgisi geçirerek direkt olarak çizimden buradaki kota bakabilirsiniz. Böylece mansart çatımı da tamamlamış oluyorum bu şekilde. Bunu da kenara alalım. Şöyle alalım ki çatı boşluğumuzu da beraberinde taşımış olayalım. Tekrardan çatı oluşturursak burada problem yaşamayalım. Gelelim bizim buradaki çatımıza. Burada demiştik ki biz projemize uygun olarak bir çatı oluşturacağız. Bu nedenle buranın ilk olarak kod değerini 0 yaparak çatımı döşemeye oturtuyorum. Bunu yaptığım anda çatımın üst tarafında birçok duvarım kaldı. Ben istiyorum ki bu çatımın üstünde kalan, çatı arasında kullanım alanları yaratan duvarlarım görülmesin çatının üstünde. Bir tek merdiven evimin olduğu duvarlar görünsün. Onun çünkü çatıyı yırtarak çıkmasını istiyorum. Geliyorum. Bunun için biz çatı ile kes komutunu kullanacağız. Bu bize çatıyı referans alarak üstünde kalan duvar parçalarını trimlememizi sağlayacak. Yine çatı komutunun altından çatıyla kese tıklıyorum. Bir toolbar açılacaktır. Burada yeni trim grubu, çatı ekle, obje ekle ve grup sil gibi seçenekler yer alıyor. Bir kere bu kesme işlemini yaptıktan sonra isterseniz referans alabileceği farklı çatılar ekleyebilirsiniz. İsterseniz de e, yeni objeler ekleyebilir. Kesilmiş olan objeleri de isterseniz yine seçimden çıkarabilirsiniz. Yeni trim grubu ekle diyorum ben burada ve referans alınacak çatı parçasını, çatıyı seçiyorum. Seçtim. İstersek tek seferde birden fazla sayıda çatı seçebiliriz. Seçiminizi tamamladıktan sonra farenin sağ tuşuna tıklıyorsunuz ve kesilmesini istediğiniz duvarları isterseniz plan penceresinden, isterseniz de perspektif ekrandan seçiyorsunuz. Merdiven evi dışındaki duvarlarımı ben seçiyorum. Seçim işlemi tamamlandıktan sonra farenin sağ tuşuna tıkladığımda program çatı trimleme ayarları diyaloğunu ekrana getiriyor. Buradan seçtiğiniz çatının üstündeki kalan objelerin mi, altında kalan objelerin mi trimleneceğini seçebilirsiniz. Kütüphanelerin ya da merdivenin kesilip kesilmeyeceğini belirleyebilirsiniz. Ya da buradan kesilen çatı yüzeylerinin rengini ya da kesilen
daha doğrusu duvarlarınızın o kesimdeki yüzeylerinin rengini belirleyebilirsiniz. Tamam diyorum. Ben bunu yaptığım anda program benim için duvarlarımı kesti. Hatta burada bakın bir tane kolonu fazladan seçmişim sanırım. Hemen geliyorum. Obje ekleye tıklıyorum. Burada benim oluşturduğum çatıyla kes 20 idi adı. Onu seçiyorum. Obje ekle diyorum. Ve şuradan şunu çıkartıyorum. Bunun kapalı olması gerekiyor. Farenin sağ tuşuna tıkladığım anda program benim için onu kesim işleminden çıkardı. Bunu yaptıktan sonra bu güzel. Burası oldu. Artık perspektif ekranda da içine girdiğim zaman bakın duvarlarım direkt çatıya kadar uzamış vaziyette ama yukarı baktığım zaman görmüyorum. Başarılı bir biçimde çatıyla kestim. Geliyorum merdivenin evimin içine. Bunu yaptığım zaman gördüğünüz üzere burada bir çatı parçası aslında hala var. Bunu da çatı boşluğuyla boşaltıyoruz. Geliyorum yine çatı komutunun altından çatı boşluğu komutuna az önce yaptığımız işlemi mansart çatı oluştururken yaptığımız işlemi tekrarlıyorum. Bu sefer de merdiven evinin dış çerçevesinden seçimimi yaptığım anda benim için program bakın merdivenin içindeki çatı yüzeyini boşalttı. Çatı boşluğunu aynı zamanda ben teraslarımı oluştururken de kullanacağım. Geliyorum. Burada bir tane terasım var. Hemen çatı boşluğuna tıklıyorum ve burada terasımın kapatan çatı boşluğunu kesiyorum. Ben bunu yaptığım anda teras boşluğum oluştu. Gördüğünüz gibi. Bunu yaptım ama gördüğünüz gibi buraya terasa çıkış olan kapım aslında biraz kesildi. Yani buradan birinin çıkması için uygun bir yükseklik yok. Burada bir kuş gözü oluşturarak hem bu kapımı kurtaracağım rahat açılabilmesi için hem de bir sonraki örneğimde kuş gözüyle şuradaki odama bir ışık sağlayacağım. Geliyorum. Yine çatı bölümünde kuş gözü komutumuz yer alıyor. Buna tıklıyorum. Burada ben bir ebatlarına görebilmek açısından bir çizgiyle referans kuş gözünü oluşturdum. Geliyorum buraya tıklıyorum ilk olarak. Bir tane oluşturalım. Kuş gözünü aslında yerleştirmek çok kolay. Yapmamız gereken tek şey komuta tıklamak ve istediğimiz yere tıklayarak kuş gözünü oturtmak. Ben bunu yaptıktan sonra çift tıklayarak kuş gözünün ayarlarına gidiyorum. Açılan pencerede kuş gözünün tipini değiştirebilirim. İDECAT'te 5 farklı kuş gözü tipi yer almaktadır. Geometrik özellikler olarak genişlik, derinlik gibi özelliklerini değiştirebilirim. Çizim ayarlarını yapabilirim yine. Ve materyaller bölümünden de render'da nasıl görüneceğini buradan belirleyebilirim. Bu örnek için ben ilk olarak genişliği 180 yapacağım. Derinliği 300 yapacağım. Çatı yüksekliğini 60 yapacağım. Duvar yüksekliğini de 50 yapacağım. Şimdi ben burada duvar yüksekliğini 50 yaptım. Burada duvarım oluştu. Ama ben az önce burada da şurada gördüğünüz, planda gördüğünüz bu duvarları çatıyla kesle çatının altında bırakmıştım. Hadi gelin bu duvarlarımızı çatıyla kesten çıkaralım. Geliyorum çatıyla kese. Bir tane zaten yapmıştım. Yine obje ekle çıkarla bu duvarlarımı çıkarıyorum. Farenin sağ tuşuna tıkladığımda bunlar çıktı. Geliyorum tekrar. Bu örnek için kuş gözünde ben
Kenar duvarların oluşmasını istemiyorum. Ben buradaki kendi oluşturduğum duvar komutuyla oluşturduğum duvarları baz almak istiyorum. Çünkü burada kapıda bir çıkış sağlamam gerekiyor benim. Buradaki kenar duvarları oluşturu inaktif hale getirip tamam butonuna tıklıyorum. Artık sadece kuş gözünde çatı parçasını görebilirim. Peki bu duvarlar çok yükseldi. Ne yapacağız? Yapmam gereken tek şey tekrar çatıyla keste yeni bir trim grubu oluşturacağım. Kuş gözümü seçeceğim. Farenin sağ tuşuna tıkladım. Kesilecek duvarlarımı seçtim. Farenin sağ tuşuna tıkladım. Üstten trimle diyorum. Bunu dediğim anda da benim kuş gözüm oluştu. Burada hala da kuş gözünü oluşturdum ama çatıdaki boşluk tam oluşmadı. Hemen kuş gözümü kontrol ediyorum burada. Tam oturmamış. Hemen bunu olması gereken yere oturtuyorum ve benim için kuş gözü otomatik olarak çatıdaki o boşluğu oluşturuyor. Şuradaki birleşimi de tam yapıyor ve terasa çıkışım artık sorunsuz yapılıyor. Tamam, terasımıza çıktık. Gelelim buradaki odam için bir ışıklık açmaya. Kuş gözünü her zaman için bir kapı üzerine koymanız gerekmiyor. Işıklık olarak da bir pencere yerleştirebileceğimiz bir alan da oluşturabiliriz. Hemen tıkladım, bir tane kuş gözü oluşturdum. Bunun için de değerlerimizi değiştirelim. Bu seferki 200 olsun genişliğimiz, derinliğimiz de 200 olsun. Duvar yüksekliğimiz 150 olsun. Tamam diyelim. Büyüdü. Bu kuş gözü tipi olarak bir öncekiyle aynı aslında kuş gözü tipine sahibiz. Diğerleri nasıl görünecek? Tek tek bakalım. Tek yüzeye tıklayalım. Bunu yaptığınız anda her kuş gözü tipinin gerektirdiği geometrik özellikler farklıdır, parametreler farklıdır. Siz yaptığınız seçimlere göre bazıları inaktif hale gelecektir. Tamam diyorum. Tek yüzeyde bu şekilde görünüyor. Geliyorum 3 yüzeye. 3 yüzeyde bu şekilde görünüyor. Tonoza geliyorum. Tonoz tipi kuş gözüm bu şekilde. Ve geliyorum tekrar spline'a. Spline'da bu şekilde görünüyor. Burada tamamen sizin projenizin gerektirdiği, sizin görmek istediğiniz kuş gözü tipini buradan seçebilirsiniz. Mesela tek yüzey seçelim ve bunu biraz buradan kurtaralım. Tam kesim noktasına denk gelmiş. Program sizin belirlediğiniz duvar yüksekliklerinde baz alarak otomatik olarak kuş gözünüzün kodunu ayarlayacaktır. Buraya bir tane de pencere yerleştirelim. Geliyorum kuş gözüne tıklıyorum. Açılan toolbar'da kuş gözü penceresi komutuna tıklıyorum. Burada ayarlarına girdiğinizde istediğiniz kuş gözü tipini seçebilirsiniz. 1/50 üzerinden seçimimizi yapalım. Pencere, basit ve 44 numaram. Bunu seçeceğiz. Yerleşim olarak da mesafeyi 5 santim girelim. Kotunu 25 santim girelim. Yüksekliği 100, genişliği de 150 yapalım. Tamam dediğimde yapmam gereken tek şey kuş gözünü seçmek ve farenin sağ tuşuna tıklamak. Hemen kuş gözümün ayarlarına giriyorum refresh olması adına. Tamam dediğimde pencerem geliyor. Yeni gelecek olan versiyonla beraber kuş gözünün yerleştirilmesi biraz daha pratik hale getirildi. Kuş gözü penceresinin yerleştirilmesi daha doğrusu. Artık otomatik olarak siz bir mesafe değeri girmeden program kuş gözünüzü ortalayarak pencerenizi seçtiğiniz pencereyi yerleştirecek. Kuş gözü oluşturmak da bu şekilde. Şurada benim çatı yüzeyiyle oluşmuş bir kuş gözüm var. Bunu gelin yine biz birlikte oluşturalım.
İlk olarak şuradaki duvarlarımı çatıyla kesten bir çıkaralım. Duvarlarımızı görelim. Bu ilk oluşturduğum çatıyla kesti. Obje ekle çıkar diyorum. Duvarlarımı seçiyorum. Farenin sağ tuşuna tıklıyorum ve duvarlarım geldi. Biz bu tarz durumlarda özellikle çatılarda ışıklık yaptığımız zaman her zaman kuş gözünü kullanmak gibi bir zorunluluğunuz aslında yok. İsterseniz çatı yüzeyiyle de kuş gözünü oluşturabilirsiniz. Az önce yaptığımız beşik çatıdaki yaptığımızla benzer bir işlem yapacağız burada. Geliyorum, çatı yüzeyi komutuna tıklıyorum. Eğimin olacağı tarafı burada gösteriyorum ve çatı yüzeyimin sınırlarını çiziyorum. Burada verevli gelmesinin sebebi de çatıyla birleştiğinde plan düzleminde temiz bir çizimi görmek istemem. Bunu bitirdim. Hemen bunun simetrisini alacağım. Geliyorum. İkisini de seçip çift tıklayarak ayarlarına giriyorum. Yükseklik değerini ayarlayalım. 250 olsun. Burası da tam oturmuş oldu. Hemen çatıyla kes yaparak bunun üst tarafında kalan duvarlarını sileceğim. Çatı yüzeylerini seçtim. Duvarlarımı seçiyorum. Ee, Gördüğünüz gibi perspektif ekranda da plan sayfasını, plan penceresinde de seçimlerimi yapıyorum. Hangisi o anda sizin için kolay olacaksa üstten trimle diyorum ve bunu yaptığım anda e, kuş gözüm aslında oluşmuş oldu. Sonrasında yapacağım iş çatı boşluğumu oluşturmak. Bu noktada önemli olan çatı boşluğunuzu oluştururken bu sefer içeriden alacağım bu oluşturmayı. Dikkat ettiyseniz çatı boşluğunu burada oluşturmaya çalışırken tutarken bir zorluk yaşıyorum. İstediğim noktayı direkt olarak tutmuyor. Çünkü şu anda program üzerinde iki tane çatı aslında elemanı var. Bir çatı yüzeyiyle oluşturduğum alan, bir de onun altındaki kırma çatım var. Hemen yapacağım işlem şu olacak. Bu çatımı ben kenarıya taşıyacağım. Bir 5 metre ileriye taşıyayım. Taşıdığım anda bakın çatı artık duvarın üstünde olmadığı için çatıyla kesin etkisi gitti. Duvarlarım yükseldi. Tekrardan çatı boşluğu oluştur komutuna geliyorum. Geldim ve boşluğumu oluşturuyorum. Bu sefer boşluğu direkt olarak duvarın önünden götürmüyorum. Buraya geliyorum. Kuş gözümün açılacağı noktayı da alıyorum. Burada bir 50 santimlik kuş gözü için saçak mesafesi bıraktım. Direkt duvara sıfır olmasını istemediğimden dolayı. Devam ediyorum. Kapadığım anda program benim için oluşturdu. Hemen kuş gözümü tekrardan yerine taşıyorum. Böylece kuş gözümü de tamamlamış oldum. Burada hangisi size daha pratik geliyorsa kuş gözü oluşturmak için onu tercih edebilirsiniz. Tamamen çalışma yönteminize bağlı bir durum. Şimdi biz çatıyla kesi hep çatının üzerinde kalan duvarlar için uyguladık. Aslında çatıyla çatıyı da kesebilirsiniz. Yani çatıyla kes komutuyla çatıları birbirine çakıştırarak da alt ya da üstünde kalan parçalarını kesebilirsiniz. Nasıl olacak bu? Benim hemen şurada az önce oluşturduğum bir beşik çatım vardı. Hemen onu getirelim. Şöyle. Aynısından bir tane daha kopyalayalım ve biraz küçültelim. Kenarlarından da bir miktar küçültelim. Biraz daha küçülsün. Döndürüp bu çatıyla çakıştıralım. Şimdi ben bu çatıyı yaptığımda gördüğünüz üzere
iki çatım birleşti. Ancak burada ikisi içerisinde de fazladan çatı parçalarım kaldı. Bunu isterseniz az önce yaptığımız kuş gözü mantığında çatı yüzeyiyle de şu alanları oluşturabilirsiniz. İsterseniz de bu alanları direkt olarak çatıyla kes komutuyla trimleyebilirsiniz. Ne yapıyorum? Çatıyla kes komutuma tıkladım. Yeni trim grubunu oluşturuyorum ve referans alacak çatıyı seçiyorum. İlk olarak bu çatının altında kalan çatı yüzeylerini trimleyelim. Çatımı seçtim, sağ tıkladım. Trimlenecek olan çatıyı seçiyorum. Tekrar sağ tıklıyorum. Açılan diyalogda bu sefer üstten trimle değil, alttan trimleyi seçiyorum. Tamam dediğim anda program benim için bakın bu taraftaki çatı yüzeylerini trimledi. Temiz bir bitiriş oldu. Şimdi aynı işlemi buradaki çatı yüzeyi için de yapacağız. Yeni trim grubu oluştur diyorum. Geliyorum, referans alınacak olan çatıyı seçtim. Sağa tıkladım. Kesilecek olan çatımı seçtim. Sağa tıkladım ve yine alttan trimle diyorum. Tamam butonuna tıkladığım anda yine program benim için bu trimlemeyi yapıyor. Çok temiz bir görüntü elde ediyorum modelleme açısından. Burada önemli olan noktanız buradaki trimleme işlemlerini yaptım. Ancak plan çizim ekranında benim çatımın ana e, ilk halindeki sınırlarını korumaya devam ediyor. Bu yöntemi siz modelleme için kullanabilirsiniz ama plan çizimlerinde eğer bu işlemi bunu da görmek istiyorsanız yapacağınız en güzel yöntem yine çatı yüzeyiyle buradaki çatı yüzeylerinizi oluşturup birleştirmek olacaktır. Burada tamamen hangi amaçla aslında bu işlemi yaptığımız seçilen yöntemi belirleyecektir. Ben çatımı oluşturdum. Buraya hemen bir tane daha kırma çatı oluşturalım ve çatı detaylarını oluşturalım her birine. Geldim, oluşturdum. Çatı detaylarını görebilmek adına bu çatı yüzeylerinde yer alan materyale biraz şeffaflık verelim. Geliyorum. Çatı üzerindeyken farenin sağ tuşuna tıkladım. Materyal özelliklerini değiştir satırına tıkladım ve materyali seçtim. Burada hemen bir şeffaflık değerini aktif hale getirdim. %80 bizim için yeterli olacaktır. Bakın o materyale sahip olan bütün çatı yüzeylerim şeffaflaştı. Geliyorum. İlk olarak çatı detaylarından mertekle başlayalım. Merteği seçtim ve ilgili çatımın bir saçağına tıklıyorum. Buna tıkladığım anda merteklerimin ön görüntüsü direkt olarak ekranda, perspektif ekranda, plan ekranında oluşacaktır. Buradan mertek sayısını, mertek aralığını belirleyebilirsiniz. Mertek dizilimine soldan mı, sağdan mı, ortadan mı ya da sol ve sağdan beraber mi başlayacağını belirleyebilirsiniz. Ben genelde ortadan başlamayı tercih ediyorum ki kenarlarda eşit mesafelerde mertekler kalsın. Bunu yapıp tamam butonuna tıkladığınızda burada tüm saçaklara uygula aktif olduğu takdirde bütün çatı yüzeylerinize merteğiniz tanımlanacaktır. Dikkat etmemiz gereken nokta burada. Bizim merteklerimizi beşik çatıya, kırma çatıdan dönüştürdüğümüz beşik çatıya tanımlarken şuradaki kaldıralım hemen. Bu bizim kırma çatıdan dönüştürdüğümüz bir beşik çatı. Bunlara bu tarzdaki beşik çatılara mertek tanımlarken tüm saçaklara uygula seçeneği aktif olmamasında yarar olacaktır. Şimdi tıklıyorum. Merte'ye girdim. Saçağımı tıkladığım anda bakın ön izlemesi oluştu. Benim artık dik yüzeylerime de mertek tanımlamaya başladım. Aslında bu çatı açısından doğru bir uygulama değil. Mertek dediğimiz şey aslında bizim çatı eğimiyle beraber, çatı eğimiyle uyumlu olarak yerleştiren elemanlarımız. Burada artık bir yüzey olmadığından dolayı buraya da bir mertek tanımlanmasını istemiyoruz. Ama eğer burada tüm saçaklara uygula aktif olursa buralara da sizin için mertek tanımlayacaktır. Ve bu ilerleyen zamanlarda kesit ya da görünüş alırken
kesit ve görünüşlerinizin boş çıkmasına ya da alınamaması gibi durumlara sebebiyet verebilir. Bu nedenle beşik çatılarınıza mertek, aşık gibi çatı detayları tanımlarken tüm saçaklara uygula seçeneğini işaretini kaldırmanız uygun olacaktır. Geliyorum. Diğer hemen kenarıma da yapıyorum aynı işlemi. Tamam dediğimde beşik çatıma da merteklerim tanımlanmış oluyor. Gelelim diğer çatı detayımıza, aşık. Geliyorum. Yine buradan şöyle üstten bakalım. Bir yandan da takibini yapalım. Perspektif ekran içerisinden. Geldim. Bir saçağımı seçtim. Seçtiğim saçağa bağlı olarak, daha doğrusu seçtiğim saçaktan bağımsız olarak benim girdiğim mesafeyi baz alarak aşıklarımı tanımlayacaktır. Burada 800 girilmiş. Hemen referans değerimizi değiştirelim. 200 yaptığımda benim aşığımı buraya tanımladı. Ön izlemesini görüyoruz. Farenin sol tuşuna tıkladığınızda da oluşturacaktır. Her bir aşık için tekrardan bu işlemi yapmanız gerekir. Geliyorum, aşık komutuna tıkladım. Çatımı seçtim. Buradaki değerimi değiştiriyorum. 400 dedim. Tamam dedim. Tekrardan aşık komutuna girdim. Çatımı seçtim. Buradan 600 diyorum. Tamam diyorum. Bu arada farenizin tekerleğine tıkladığınızda bir önceki komutunuz tekrar edecektir. Bu şekilde daha hızlı komutlarınıza ulaşabilirsiniz. Çatımı seçiyorum. Bu seferki 50 olsun diyelim. Daha yakın bir mesafede aşığımı tanımlamış oldu. Bu işlemleri yaparken perspektif ekranda zaten elemanlarımız oluşuyor. Gelelim diğer bir çatı detayımıza, saçak pervazı. Bunu seçiyorum. Yani saçak pervazı komutuna tıklıyorum ve burada da yine çatımı seçiyorum. Otomatik olarak saçakların olduğu tarafa benim pervaz elemanımı tanımlıyor. Buradan isterseniz değerlerini, mesafesini ya da kodunu girerek istediğiniz düzenlemeyi yapabilirsiniz. Tamam dediğinizde saçak pervazınız oluşacaktır. Bir diğer çatı elemanımız lata. Buna tıklayıp yine çatıyı seçiyorum. Planda gösterme, tüm saçaklara uygulama ya da uygulamama gibi seçenekler yine mevcut. Bunları iptal ederseniz, örnek veriyorum, tüm saçaklara uygula seçeneğin işaretini kaldırırsanız sadece seçili olan saçağa uygulayacaktır. Şu anda kırma çatı olduğu için tüm saçaklara uygula diyorum. Aralık değeri 50, genişlik ve yükseklik değerleri uygun. Tamam dediğim anda program benim için latalarımı yerleştirdi. Gelelim Mahya'ya. Tıklıyorum. Burada da aynı ışıkta olduğu gibi her bir mahya elemanı için bu işlemi tekrar etmeniz gerekiyor. Mahyanın geleceği kırım noktasını seçiyorum. Burada kod, genişlik ve yükseklik değerlerini seçebilirsiniz. İsterseniz mertekleri kesi işaretleyerek merteklerinize kesmeler oluşturabilirsiniz. Tamam dediğinizde mahyanızı oluşturacaktır. Aynı şekilde tepe mahyası için de aynı işlemleri tekrar ediyorum. Kaç tane mahyamız varsa aynı işlemi tekrar ederek mahyalarımı oluşturuyorum. Bir sonraki çatı detayım dikme. Dikme elemanına biraz aşağıdan bakalım, daha rahat göreceğiz. İlk olarak dikmenin yerleştirileceği bir aşık seçiyorum. Şu aşığımızı seçelim. Biraz daha yukarıda kalsın. Daha yüksek olsun, daha doğrusu dikmem. Aşığımı seçiyorum. Sonrasında da ya mahya ya da mertek seçiyorum. Ben geliyorum. En kolayı şu an için mertek. Buradaki merteğe tıklıyorum. Bakın dikmemin ön izlemesi oluştu. Tekrardan farenin sol tuşuna tıkladığımda benim dikmem oluşmuş oluyor. Bir tane daha oluşturalım. Buradaki ışıklardan birini seçeriz yine. Geliyorum dikmeye. Bu sefer karşı kenarda bir ışık seçelim. Seçtim.
Seçtim. Plan düzleminde seçiyorum. Sonra buradan bir mertek seçiyorum yine. Bakın burada ön izlemesi oluştu. Bir tane daha yapalım. Şu alttaki ışığı seçelim bu sefer. Biraz dikmemizin boyu, yüksekliği küçük olacak. Seçiyorum. Tekrar bir mertek seçiyorum. Şurada minicik bir dikmem oldu. Bu şekilde dikmelerinizi istediğiniz adette ve istediğiniz yerde oluşturabilirsiniz. Bir sonraki çatı detayım göğüsleme. Göğüsleme elemanı da bizim dikmelerden aşıklara ya da mahyalara tanımladığımız aslında destek elemanları. Bu nedenle ilk olarak bir dikme seçeceğiz. Şuradaki yükseklerden seçelim. Bunu da plan ekranından yapalım. Dikmemi seçtim. Sonrasında da aşığımı seçeceğim. Şöyle perspektif ekranı hemen değiştirelim. Tekrardan seçim yapacağım. Çok küçük olan, yüksekliği az olan dikmeyi seçmişim plan düzleminde. Daha yüksek seçelim doğru oluşturabilmek adına. Geliyorum tekrardan çatı detayıma. Göğüslememi seçiyorum. Şuraya üzerine geldiğim zaman dikmemin yerini gördüm. Dikmemi seçtim ve aşığımı seçeceğim. Hangi yöne göğüslememi atacağımı belirlemem gerekiyor burada. Buradaki aşığı seçeceğim ama bunu yapmadan önce 3B'deki yüksekliğimi değiştirmem lazım. Çünkü benim dikmem bu kadar yüksek değil. Bunu 100 yapalım bakalım nereye geliyor. Yine kurtarmadı. Tekrar değiştiriyorum. 50 yapıyorum. 50 yeterli oldu. Bu taraftaki aşığımı seçip göğüslememi oluşturuyorum. Bu tarafına da yine aynı şekilde bir tane daha yerleştirelim. Geliyorum. Bu seferki 50'den değil de 25'ten olsun diyelim. Yerleştirdim. Bakın. Bu şekilde dikmelerinizden aşıklarınıza ya da mahyalarınıza göğüslemelerinizi yerleştirebilirsiniz. Bir tane daha oluşturalım. Buradan plan bölümünden seçiyorum. Buradan yine istediğiniz yüksekliği değiştirebilirsiniz. Tıkladığım anda göğüslememi oluşturdum. Diğer bir çatı detayım çift gergi. Bu da mertekler arasındaki aslında desteğim benim. Karşılıklı gelen iki tane mertek seçeceğim. Bunu da yine plan ekranından yapalım. Bu mertekle bu merteği seçiyorum. Karşılıklı geliyorlar. Bakın ön izlemesi oluştu. Burada kotunu belirleyerek ön izlemesi değişecektir. Kod bu yerden yüksekliği olarak bakabilirsiniz. 100 dersem daha yukarıda oluşacaktır. Daha küçük bir e, çift gergi oluşacaktır. Ama bunu yaptığım zaman buradaki tepe mahyama denk geliyor. Bunu 100 değil de 75 desek kurtardı. Farenin sol tuşuna tıkladığınız zaman, tamam butonuna tıkladığınız zaman özür diliyorum. Çift gergim oluşacaktır iki mertek arasında. Birinci gergim ve ikinci gergim olarak. İstersem bunu tek taraflı da oluşturabilirim. İki tane oluşturma gibi bir zorunluluğum yok. Karşılıklı iki tane merteği seçtim. Ön izlemesi geldi. Diyaloğun içerisinde sol gergi yarat. Kaldırdığınızda sadece sağ taraftaki yaratılır. Solu işaretleyip sağ kaldırırsanız da sadece sağ taraftaki, sol taraftaki özür diliyorum, gerginiz yaratılacaktır. Onu da
bu şekilde görebiliriz. Sonuncu çatı detayımsa benim kasnak girişim. Kasnak girişlerini ben çatı boşluklarının çevresine yerleştiriyorum. Detay elemanlarım aslında bağlanıyor birbirine. Kasnak girişiyle diğer detaylarım. İlk olarak bunu gösterebilmek için bir çatı boşluğu oluşturuyorum. Şurada herhangi bir yerde bir çatı boşluğu oluşturalım. Geldim. Şimdi buradaki benim detay elemanlarımın hepsinin uçları açıkta kalıyor. Çatı detaylarından kasnak girişini seçiyorum ve ilgili kenara tıklıyorum. İstersek kasnak kirişlerini mertekler arasında da tanımlayabiliriz. İlk olarak dikey olanlarımı tanımlayacağım. Geliyorum. Burada kasnak girişinin tanımlanacağını seçtim. Şu iki mertek arasında diye belirteceğim. Bunu tam oluşturduk. Geliyorum tekrardan. Kasnak girişi tanımladım ve kasnak girişim oluştu. Tekrar bir tane daha oluşturalım. Çatı boşluğu, kasnak girişine geliyorum. İki kere aynı yere tıkladığım takdirde bütün bir sınır boyunca oluşuyor. Geldim. Bir de şu iki mertek arasını deneyelim. İkinci merteğimi seçiyorum. Program benim için sadece ikisi arasında oluşturuyor. İsterseniz sonrasında da hepsinin üzerinden oluşturabilirsiniz. Kasnak girişleri de bu şekildeydi. Şimdi bu beşik çatıya bir kere daha mertek verelim istiyorum. Seçtim. Bu sefer tüm saçaklara uygulayı işaretliyorum. Az önce bahsettiğim dikey yüzeylere mertek tanımlanmasını görmemiz için. Bakın burada da artık benim e, kalkan duvarımın geleceği yerlerde mertekler tanımlı hale geliyor. Bu benim çok istediğim bir şey değil. Burada yapacağınız aslında iki işlem var. Fark etmeden merteklerinizi bu şekilde oluşturduysanız ya çatıyı baştan yapmanız gerekiyor ya da çatı detayları altında çatı elemanını sil diye bir komutum yer alıyor. Bunu tıklayarak da ilgili elemanları seçerek çatı detaylarınızı silebilirsiniz. Hangi çatı detayını silmek istiyorsanız ona tıklamanız yeterli olacaktır. Aynı şey burası için de geçerli. Tıkladığınız yerlerdeki elemanlar silinecektir, çatı detayları silinecektir. Bunun dışında çatı detayları bölümünde benim bir tane daha yardımcı komutum var. Mertek boyutlarını değiştir diye. Geliyorum. Boyutunu değiştirmek istediğim merteği buradan seçiyorum. Şu olsun. 5'e 10 değil de 10'a 20 olsun. Genelde 5'e 10 zaten tercih edilir. Pek 20 mümkün değildir ama bunu yaptığınız anda seçtiğiniz merteğin boyutlarını istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Bunları yaptık. Şimdi çatılarımıza oluk yerleştirelim. İlk olarak yine materyal özelliklerini değiştirle. Buradaki şeffaflığımızı iptal edelim. Çatımızı tam sınırlarıyla beraber görelim. Sonrasında da cephe sekmesinde çatı oluğu komutuna tıklayalım. Bunu yaptığınız anda program çatıyla oluşturulmuş kırma çatılarımızı aslında otomatik olarak tanımlayacak ve onlara olukları tanımlayacaktır. Tıklıyorum. Direkt çatı oluğum oluştu. Geldim. Perspektif ekran ya da plan ekranından fark etmez. Direkt olarak çatının üzerine geldiğinizde program sizin için çatı oluklarını otomatik olarak oluşturur.
Çatı oluğuna çift tıklayarak ayarlarına girebilir. Burada isterseniz tanımlı olarak gelen oluk modellerinden başka bir tanesini seçebilirsiniz. Kotunu ayarlayabilirsiniz. Çatıdan yani çatıyı baz alarak kotunu değiştirebilirsiniz. Materyalini yine buradan değiştirebilirsiniz. Ve ön izleme ekranında da oluşan oluğun bütün halinde görebilirsiniz. Tamam dediğinizde son seçtiğiniz çatı oluk profili oluğunuza uygulanacaktır. Ancak geliyorum tekrar çatı oluğuna. Burada oluşturduğum bir kırma çatım daha vardı. Ona da tek seferde otomatik olarak oluşturdu. Çatı komutuyla oluşturduğum bir beşik çatım vardı. Onunkini de oluşturdu. Bakın bu yüzeylerde oluşturmadan sadece eğimli olan taraflara geldim. Ama çatı yüzeyiyle oluşturduğum beşik çatılarımda fark ettiğiniz üzere ben çatı oluğunu otomatik olarak tanımlayamıyorum. Bunun sebebi çatı oluğu komutu sadece çatıları baz alarak, onları tanıyarak otomatik oluşmasını sağlar. Bu durumda ne yapabilirsiniz? Bu noktada çatı yüzeylerine oluk tanımlamak istediğiniz zaman profil objelerini kullanabilirsiniz. Hemen bir tane profil objesi için bir çatı oluğu kesiti oluşturacağım. Şöyle bir 15 diyelim. Biraz küçük bir kesit olacak sanırım bu çatı olduğu için. Şunu 13 ile yanlış yaptım. Hemen silelim. Çizgi komutuna tekrar gelip doğrusunu oluşturalım. Burada 13 sonrası. Şimdi bu kullanacağımız profil objesinde kullanacağımız çatı oluğu kesitini seçiyoruz. Farenin sağ tuşuna tıklıyoruz. Burada dönüştür satırına geldiğiniz zaman dönüştürmek istediğiniz profil tipini buradan seçiyorsunuz. Ben profil objesine dönüştüreceğim. Ama bu yöntemle isterseniz çatı olduğu komutuna, isterseniz süpürgeliğe, duvarda bordüre, kat silmesine istediğiniz profil kesitini tanımlayabilirsiniz. Projelerinizin sonraki aşamalarında da kullanabilirsiniz. Profil objesini ben seçiyorum. İsim olarak da oluk Z1 diyorum. Ve bu benim kütüphaneme kaydediliyor. Tamam dedim. Geldim. Profil objesini seçtim. Buradaki profil listesinden az önce oluşturduğum oluk Z1'i seçtim. Burada serbest çizimde bir obje referansına ihtiyaç duymadan benim belirlediğim şekilde yerleştiriyorum, çiziyorum. Aynı bir çizgi çizer gibi çizeceğim bunu. Farenin sağ tuşuna tıkladığımda program benim için oluğumu oluşturuyor. Geldim ayarlarına. Kotunu 290 yapalım. Burada kat yüksekliği 3 metreydi. Bunu yaptığım anda bakın benim çatımın ucuna yerleşmiş oldu. Bu şekilde istediğiniz profil tiplerinde çatı olukları tanımlayarak çatı yüzeylerine oluklarınızı yerleştirebilirsiniz. Şimdi çatımızın teraslarınızı oluşturduk, kuş gözlerimizi oluşturduk, detaylarını verdik, çatı oluklarını oluşturduk. Son olarak da bir yağmur iniş borusu tanımlayarak çatı modelleme webinarımızı tamamlayalım. Yağmur iniş borusu bizim giriş sekmesinde yer alır. Çatı altında yine. Tıkladığınızda da komut aktif hale gelir. Burada önemli olan nokta yağmur iniş borunuzu zemin kata yerleştirmek. Bu anlamda büyük kolaylık sağlayacaktır. Çünkü genelde çatı katlarında saçak mesafeleri, geri çekilmeler gibi durumlar söz konusu olabilir. Doğru referansı yakalamak adına zemin katta yani oluğun oturacağı, toprağa oturacağı noktada katta oluşturmak en rahatı olacaktır. Ben geliyorum. Şurada benim üst katta kaplamamın, şuradaki çıkmamın izini görüyorum. Onun hemen yan tarafına kaplamanın üstüne gelecek şekilde oluşturacağım. Yağmur iniş borumuna tıkladım ve geldim.
Şöyle yerleştirelim bir tane. Geldim. Şu kenara alalım. Yaklaşıyorum. Kaplamanın dışına gelecek şekilde. Burada zemine oturdu ama boyu biraz kısa kaldı. Geliyorum ayarlarıma. Burada benim yüksekliğim bir 15 metre falandı. 14.490 santim olarak girelim buraya. Tamam diyelim. Bunu yaptığım anda bakın neredeyse tamam oldu. Ee, Bu tamam oldu ama saçak mesafesine denk geldi. Geliyorum tekrardan ayarlarına. Yağmur iniş borusunun burada e, bütün ayarlamalarını şematik çizim üzerinden takip ederek yapabilirsiniz. Biz de hemen değiştirelim. Şuradaki kısma 20 diyelim. Çok uzun olmasın. Şu arası 100 değil de 70 olsun. Ve buradan saçaktaki mesafesini de 200 olarak yapalım. Bakalım nasıl olacak. Tamam dediğimde bence oldukça iyi oldu. Şurada da izini görebiliyorum. İstersen burada kelepçelerin bulunduğu mesafe miktarını değiştirebilirim. Daha sık kelepçe attırabilirim bu şekilde. İstersem de bağlayıcılar sekmesine tıklayarak e, balkon ya da giderlere buradan bağlayabilirim. Bağlayıcıları aktif yap diyelim. Tamam dediğimde bakın iki tane birden oluşturdu. Geliyorum burada ayarlarına. İkisi birden olmasın. Sadece sağdaki olsun. 3 metrede değil de 2,8'de olsun. Aa, çok düştü. Vazgeçtim. 2,80 almamış zaten. 3 noktayla deneyelim. 2,80 işaretlemede sanırım hata yaptım ben. Bu oldu. Geliyorum. Yine burada gördüğünüz üzere buradaki ayarlamalarında istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz. Mesela bunu 50 yapalım. Bu biraz daha buraya gider elde. Boyunu uzatabilirsiniz. Bu şekilde istediğiniz düzenlemelerinizi yine borular, e, bağlayıcılar üzerinden yapabilirsiniz. Yaptığınız düzenlemeler eş zamanlı olarak buraya gelecektir. Ve bunu isterseniz her katta da tekrar ettirebilirsiniz. Ekle diyerek her seferinde her kata birer tane daha ekleyecektir. Yağmur iniş boruları da bu şekilde. Bununla beraber bugünkü webinarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Herkese dinlediği için çok teşekkür ediyorum.